Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kek tarifi vereceğim. Kanalımda daha önce bir kek tarifi daha vermiştim. Islak kek tarifi. Bu da normal evlerimizde yaptığımız bir kek olacak. Kalıpta yapacağız kekimizi. Malzemeleri açıklama kısmına oranlarıyla beraber yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Dilerseniz kekimizin yapımına hemen başlayalım. Ben buraları hazırlarken sizler de videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kekimizin yapımına ilk olarak 4 tam yumurtaya 1 su bardağı şeker koyarak başlayacağız. Bu arada fırınımı 100 dereceye açtım. Isıtıyorum. Kekimizi hazırlarken fırınımızda bir taraftan ısınacak. Fırınımız sıcak olması gerekiyor arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Sizler de yapmaya başlarken fırınınızı hemen 100 dereceye açıp ısıtmaya başlayın. Şimdi şeker ve yumurtalarımızı çırparak işe başlayacağız. Yumurta ve şeker bu kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Kıvam bu arkadaşlar. Şimdi sıvılarımızı katacağız içerisine. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ. Yine bunları da homojen kıvama gelene kadar çırpıyorum. Çırpıcıyla işim bitti. Hemen kekimi söndürmeden kabartma tozumu atıyorum. 2 paket, vanilya 1 paket, dolu dolu 3 çorba kaşığı kakao. Karıştıralım. Artık el çırpıcısına geçtim. Aslında unumuzu da ekleyebiliriz. 2 su bardağı un. Unumu da eledim bu arada. Bunu pütürlü olmayacak şekilde elimiz yardımıyla çırparak karıştıracağız. İçerisindeki malzemeleri iyice yedirdiğinizden emin olun. Kıvamı da şu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kek harcımı söndürmeden hemen kek kalıbını alacağım. İstediğiniz şekilde bir kek kalıbını kullanabilirsiniz. Ve kek kalıbınızı tereyağı, margarin ya da sıvı yağla biraz yağlamanız gerekiyor ki kekimiz piştiğinde rahat bir şekilde çıkarabilelim. Şöyle hava kabarcıkları gitsin diye birkaç kez vuruyorum yere. İçindeki kabarcıkları almak için. Şimdi kekimi 100 derecede ısıttım. Fırınıma götürüyorum. Kekimi fırına vereceğim. 180 dereceye alacağım ayarını. 30 dakika kesinlikle fırınımın ağzını açmayacağım. Pişme süresi 35-40 dakika. Şimdi 30 dakika boyunca asla kapağını açmadan pişirelim. Daha sonrasında bir kürdan yardımıyla pişip pişmediğinin kontrolünü yapalım. Kekimizi fırından çıkardık. 35 dakika kadar fırında kaldı. Şöyle bir kürdan yardımıyla büyük yerlerinden şöyle bir batırıyorum. Bakıyorum. Kürdanıma leke bulaşırsa pişmemiş demektir. Bulaşmazsa pişmiş demektir. Şöyle kürdanımızı çıkaralım. Tertemiz çıktı. Bulaşan bir şey yok. Bu da bizim kekimizin piştiğini gösteriyor. Kekimizin sıcağının çıkması için şöyle temiz bir örtüyle kapatalım. Şöyle 15-20 dakika kadar sıcağı çıksın arkadaşlar. Acelemiz yok. Daha sonra serviste tekrardan görüşelim. Soğuttuğumuz kekimizi kalıptan çıkaracağız. Öncelikle şöyle servis tabağımı üzerine koyuyorum ve ters çeviriyorum. Vurduğumda kekim çıkmış olacak. O kadar çok kabarmış ki size anlatamam. İçine de bakacağız tabii ki. Şöyle bayağı kabarmış ve çok güzel. Bir dilim kesip hemen içerisine de kontrol edelim bakalım. Gördüğünüz gibi içerisi de çok güzel bir şekilde pişmiş ve kabarmış. Kek tarifimiz bu kadardı. Sizler de beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.